Karar verme sanatı, pişmanlıklardan kurtulmanın 7 adımı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayatımızı şekillendiren önemli bir konuyu, karar vermeyi ve pişmanlıklardan nasıl uzak duracağımızı konuşacağız. Her gün, küçük veya büyük, birçok karar alıyoruz. Bazen bu kararlar bizi korkutabilir, hangi yolu seçeceğimizi bilemeyiz. İşte tam da bu noktada devreye giriyor ve pişmanlık duymadan mutlu bir hayat sürmeniz için size yol gösterecek 7 etkili adım paylaşıyorum. Hazır mısınız? İlk adımımız kendimizi tanımakla başlıyor. Tıpkı bir oyunu öğrenmek gibi, önce kendimizi tanımalıyız. Değerlerimiz, hayallerimiz, güçlü ve zayıf yönlerimiz neler? Bunları ne kadar iyi bilirsek, doğru kararları vermek de o kadar kolaylaşır. Peki, kendimizi nasıl daha iyi tanıyabiliriz? Çok basit. Bir kağıt kalem alın ve kendinize şu soruları sorun. Hayatta en çok neye önem veriyorsunuz? Sizi heyecanlandıran, motive eden şeyler neler? Hangi konularda başarılısınız? Bu soruların cevapları, sizin için en doğru kararları vermenizde size yol gösterecek birer pusula görevi görecek. Şimdi de uçsuz bucaksız bir okyanusta rotasını bilmeden ilerleyen bir gemi hayal edin. İşte hedeflerimiz de hayatımızın rotasını belirleyen kutup yıldızı gibidir. Hedeflerimizi belirlediğimizde kararlarımız daha anlamlı ve yönlü hale gelir. Öncelikle uzun vadeli hayallerinizi belirleyin, sonra da bu hayallere ulaşmak için küçük adımlar planlayın. Unutmayın, hedeflerimiz zamanla değişebilir. Önemli olan hedeflerimizi sürekli gözden geçirmek ve güncellemektir. Doğru kararlar, sağlam bilgilere dayanır. Karar vermeniz gereken konu hakkında olabildiğince çok bilgi edinmeye çalışın. Kitaplar okuyun, makaleler araştırın, konunun uzmanlarıyla konuşun. İnternet de bu konuda bize sınırsız bir kaynak sunuyor. Ancak her bilgi kaynağına güvenmemek gerektiğini unutmayın. Bilgiyi güvenilir kaynaklardan edinmeye ve farklı bakış açılarını değerlendirmeye özen gösterin. Karar verirken genellikle birden fazla seçeneğimiz olur. İşte bu noktada her bir seçeneğin iyi ve kötü yanlarını tarafsız bir şekilde değerlendirmek çok önemlidir. Bir tablo yapın ve her bir seçeneği artıları ve eksileriyle listeleyin. Bu, kararınızı daha net bir şekilde görmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca her bir seçeneğin olası sonuçlarını düşünün ve uzun vadeli etkilerini göz önünde bulundurun. Kendinizi tanıdınız, hedeflerinizi belirlediniz, bilgi topladınız ve alternatifleri değerlendirdiniz. Şimdi sıra geldi en heyecanlı adıma, kararınızı vermek. Bu noktada iç sesinizi dinleyin ve sezgilerinize güvenin. Çünkü tüm bu analizlerin sonunda karar sizin kararınız olacak. Unutmayın, hayat sizin ve kararlarınızın sorumluluğunu almak size güç verecektir. Karar vermek, yolculuğun sadece yarısıdır. Diğer yarısı ise kararımızı eyleme geçirmektir. Bir plan yapın ve kararınızı adım adım uygulamaya başlayın. Kararlı olun ve hedeflerinize doğru ilerlerken karşınıza çıkabilecek engeller karşısında pes etmeyin. Unutmayın, her adım sizi hedefinize biraz daha yaklaştıracaktır. Başarı, kararlılıkla atılan küçük adımların bir sonucudur. Kararınızı uyguladıktan sonra sonuçları değerlendirmek ve gerekirse rotayı ayarlamak önemlidir. Kendinize şu soruları sorun: kararım hedeflerime ulaşmamı sağladı mı? Beklediğim sonuçları aldım mı? Eğer cevaplarınız hayır ise endişelenmeyin. Bu, karar verme sürecinin doğal bir parçasıdır. Önemli olan, hatalarımızdan ders çıkarmak ve bir sonraki kararımızda daha bilinçli seçimler yapmak için bu deneyimi kullanmaktır. Umarım bu adımlar karar verme sürecinizde size yardımcı olur. Unutmayın, hayat bir öğrenme yolculuğudur ve her karar bize kendimiz ve dünya hakkında yeni şeyler öğretir. Önemli olan, kararlarımızı bilinçli bir şekilde almak ve pişmanlıklarla dolu bir hayat yerine kendi hikayemizi yazmaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.